Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 2 bezeyle kolay tepsi böreği tarifi videosu hazırladım. İnanın yapımı çok kolay, lezzetli, bir o kadar lezzetli olan böreğimizin hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçiyorum. Burada yaklaşık 800 gram kadar dış kabuklarını soyup güzelce yıkamış olduğum pırasalarım var. Pırasalarımı uzunlamasını ortadan ikiye kestikten sonra bu şekilde çok ince olmayacak şekilde kıyıyorum. Sizler tabii ki dilediğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz. Pırasalı börek seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Geri kalan pırasalarımı da hepsini doğradıktan sonra 250 gram orta yağlı kıymamı yağsız bir şekilde tavama ekliyorum. Kıymamı suyunu çektirip rengi dönene kadar bu şekilde kavuracağım. Rengi dönen kıymamın üzerine bir tane büyük boy doğramış olduğum kuru soğanımı da ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ da ekleyerek soğanımın biraz karışıp kavrulmasını sağlayacağım. Çok fazla kavurmayacağım kuru soğanımı. İç harcımı pırasalı da yapsam mutlaka kuru soğan ekliyorum. Kuru soğanın da gerçekten ayrı güzel lezzeti oluyor. Kuru soğanımla 1-2 dakika kıymamı karıştırdıktan sonra üzerine ince doğranmış pırasamı da ekliyorum ve güzelce karıştırarak birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu aşamada ocağımın altını kesinlikle kısmıyorum ki pırasalarım kavrulurken çok fazla sulanmaması için. İç harcımın içine 1 adet kadar kapya biber ekliyorum. Benim derin dondurucumda olduğu için ekledim. Sizler eklemeseniz de olur. 1 küçük tatlı kaşığı toz biber, 1 küçük tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiberimi ekliyorum. 1 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve güzelce malzemelerimi karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatarak iç harcımı kenarda soğumaya bırakıyorum. Böreğimizin hamuru için yoğurma kasesine 2 su bardağından 2 parmak kadar eksik ılık sularımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya ekliyorum. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu börek malzemesini çok fazla kuru maya eklememize gerek yok. 1 küçük tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için lütfen kontrollü şekilde un eklemeye özen gösterelim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardaklarından. Hamurumu gördüğünüz gibi yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak bir kıvamlı hamur elde edene kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle hamurumuz sert olmayacak. Hamurumun üzerine kapatıyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar kenarda dinlenmeye alıyorum. İlk maya kokusunda çıkması için biraz yoğurma kasemde yoğuruyorum ve tezgahıma alıyorum. Sonrasında bekletme aşamalarımızda olduğu için mayalandırma sürecini çok fazla uzatmadım. 25 dakika yeterli geldi. Çok az unlayarak tezgahımda hamurumu toparladıktan sonra ortadan ikiye keserek çok az unlayarak 2 bezeme hazırlıyorum. Unlamış olduğum servis tabağıma alıyorum. 10 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. 10 dakika dinlendirmiş olduğum bezemin bir tanesini tezgahıma alıyorum. Öbür bezemi de üzerine örterek kurumaması için kenara alıyorum. Bezemin altını üstünü ilk başta bolca unladım. Elimle de bu şekilde bastırıyorum ve sonrasında oklavamla büyütebildiğim kadar büyüteceğim bu şekilde. Oklavamla bezemi büyütebildiğim kadar büyüttüm. Artık oklavama sararak açma işlemine geçiyorum. İlk önce ufak oklavamla açacağım. Sonrasında büyük oklavaya geçiş yapacağım. Hamurumuz yumuşak ve mayalı olduğu için de çok kolaylıkla açılıyor. Sadece oklavaya sarıp çekmeniz yeterli oluyor. Yeterince büyütmüş olduğum yufkamı tezgahıma alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum 120 gram kadar tereyağımın üzerine bir küçük çay bardağı sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Sıvı yağ ekledim, çay bardağım ufak çay bardaklarından. Tereyağı ve sıvı yağımı güzelce karıştırdıktan sonra açmış olduğum yufkamın üzerine güzelce yağlı karışımımdan döküyorum. Böreğimizin de daha güzel lezzetli olması için bolca yağlı karışımımızdan gezdirelim. Yağını da sürdükten sonra yufkamı bu şekilde kenarlarından çekerek esnetiyorum. Daha fazla büyümesi için de kenar kısımlarından, bütün kenarlarından çekmeyi ihmal etmeyelim.
Yufkamızı ne kadar güzel inceltirsek böreğimiz de o kadar lezzetli olur. Sonrasında ortasına tabağa koyuyorum ve 8 eşit parçaya kesme aparatıyla kesiyorum. Kesmiş olduğunuz parçaları bu şekilde üst üste gelişigüzel de katlayabilirsiniz veya benim gibi karşılıklı olacak şekilde de katlama işlemini yapabilirsiniz. Üst üste katlamış olduğum hamurlarımın kenarlarında bu şekilde toparlanmasını sağlıyorum. Elimizle de bezemizi bu şekilde bastıralım ki yağın her yerine işlemesini sağlayalım. Ve sonrasında servis tabağı alıyorum. Üzerine buzdolabı poşeti kapatarak kenara alıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde hazırladım arkadaşlar. Sizlere çok fazla sıkmamak adına ikinci bezemi açma işlemini göstermedim. Kenarda yağ donana kadar yaklaşık 15-20 dakika bezelerimi dinlenmeye alıyorum. 20 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimin bir tanesini çok az yağlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum. Kalan tereyağımı da bu şekilde bezemin üzerinde çok az sürüyorum daha rahat açılması için. Bu aşamada merdane oklava kullanmanıza hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi kolaylıkla hemen hamurumuzu açabiliyoruz. Tepsimin alt tabanı için hamurumu tepsimin büyüklüğünde açtım. Katlayarak tepsime yerleştiriyorum. Bu arada tepsimde çok az yağlamayı ihmal etmedim. Hamurum da gördüğünüz gibi kolaylıkla açıldı arkadaşlar. Tepsimin büyüklüğünde açıyorum ve kenarlarında da bir parmak fazlalık olacak şekilde yapıştırıyorum ki iç harcını eklediğimizde kenarlarından taşmaması için. Tepsimde hamurumu güzelce bu şekilde bastırıyorum ki her yerinin eşit kalınlıkta olması için. Gördüğünüz gibi kenarlarında tepsime yapıştırıyorum. İç harcını eklediğimizde kenarlardan dışarıya taşmaması için bu işlemi de mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Hazırlayıp soğutmuş olduğum iç harcımı da hamurumun üzerine döküyorum. Her yerini eşit şekilde dağıttıktan sonra üzerine kapatacağım hamurumu da tekrar tezgahıma yağlıyorum. Hamurunuzun daha kolay açılması için tezgahınızı çok az yağlamayı ihmal etmeyin. Bezemin üzerine tekrardan yağlıyorum ve elimle hemen kolaylıkla gördüğünüz gibi büyütüyorum hamurumu. Bu hamuru açmak çok kolay arkadaşlar. Elinizin altında gördüğünüz gibi kolaylıkla açılan bir hamur oluyor. Çok fazla kalın olmaması için her yerinde eşit kalınlıkta olması için de kenarlarından çekip orta kısmının da incelmesini sağlıyorum. Tepsimin büyüklüğünde açmış olduğum hamurumu tekrar katlayarak hemen tepsimin üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Hamurumu yerleştirirken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. İkinci hamurumu da tepsime yerleştirdikten sonra üst kısımlarını elimizle güzelce bastırıyoruz ve kenar kısımlarını da spatula yardımıyla bu şekilde içeriye doğru katlayalım. Böreğimin şeklini vermek için kesme aparatı kullanacağım. Bu şekilde keseceğim. Sizler dilerseniz bıçak yardımıyla kare olarak da kesebilirsiniz veya benim gibi üçgen olarak da kesebilirsiniz. Böreklerimi 8 parçaya ayıracağım. Böreğimi kestikten sonra tepsi mayası yapmayacağım. Eğer sizin zamanınız varsa 15-20 dakika üzerini temiz bez örterek tepsi mayası da yapabilirsiniz. 2 adet yumurta sarımı güzelce karıştırıyorum ve böreğimin üzerine sürüyorum. Bu arada tepsi ölçüm 43 santim. Sizler de malzemelerinizi tepsi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Böreğimin üzerine güzelce yumurta sarılarını sürdükten sonra öncesinde ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafın bir altında pişireceğim. Üzeri hemen kızarmasın, alt tabanında güzel kızarması için. Sizler de orta tarafın bir altında pişirirseniz böreğinizin hemen üzeri kızarmaz, alt tabanında daha güzel pişirmiş olursunuz. Böreğim biraz kızardıktan sonra en alt tarafa koydum ki böreğimin altının daha güzel pişmesi ve içinde çekmesi için. İlk başta kızana kadar 180 derece fanlı ayarda pişirdim. Sonrasında 170 dereceye alarak içinin de daha güzel çekmesi için toplamda 50 dakika kadar böreğimi pişirdim. Sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Lütfen kontrollü şekilde altının üstünün güzelce piştiğinden emin olana kadar pişirmeye özen gösterin. Dışarıdan yufka da almadan kolaylıkla evinizde sadece 2 bezeyle yapabileceğiniz, misafirlerinize de göz dolduran bir tarif olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem bir börek oluyor. Denediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Peynirli, ıspanaklı, kıymalı, patatesi bütün iç harcının yakıştığı bir börek tarifi.
Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.